Sevgili dostlarım, merhaba, hoş geldiniz. Öncesinde sizlere doğal ve çevresel koşullar olarak tarla alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatan bir video hazırlayıp yayınlamıştım. Şimdi ise yasal olarak nelere dikkat etmemiz gerekli, bildiğim kadarıyla sizlere bunları anlatacağım. Bugün burada konuşacağımız konu arsa değil tarla. Tarlayı beğendiniz, kafanıza yattı, hemen parsel sorgudan ada ve parsel numarasını girerek sınırlarını siz de kontrol ediyorsunuz. Satıcının sizlere beyan ettiği metrekare ile sizin parsel sorgu numarasında gördüğünüz metrekarenin uyuşup uyuşmadığını da kontrol ediyorsunuz. Eğer ki kapora havale edeceksiniz, kişinin kimlik bilgileri ile tapu bilgilerinin de uyuşup uyuşmadığına bir bakınız. Eski bir bankacı olarak sizleri şu hususta da uyarmak istiyorum. Diyelim ki satıcı sizden kaporayı havale istedi. Ancak annemin, eşimin, kardeşimin ya da çocuğumun adına gönderin dedi. O durumda satıcıdan kısa bir talimat alacaksınız. Bana ait kaporanın filanca kişiye gönderilmesini bilgilerinize sunarım. O günün tarihi, imzası, adı soyadı şeklinde ve işlemi tamamlayacaksınız. Tabii ki talimatta hangi tapunun kaporasına ait olduğuna dair tapu bilgilerinde not düşmeyi unutmayınız. Bir başka husus da tapunun üzerinde herhangi bir şer, ipotek ya da bir borç olup olmadığıdır. Başka bir hususta oraya mesela elektrik direği konulup konulmayacağı ya da devlet su işlerinin başka bir plan tasarrufu olup olmadığı, tabii hepsini de takip edemeyebilirsiniz, bilemeyebilirsiniz ama herhangi bir kurumun, devlet kurumunun oranın üzerinde belli bir planı ya da projesi varsa en kısa zamanda uygulamaya geçecektir ve araziniz kamulaştırmaya dahil olacaktır ve siz onu kullanamayacaksınız. Devletten onun tam karşılığını alabilmek için de biraz mücadele sarf edeceksiniz. Yani açıkçası başınız ağrıyacak. Yine sorunlu olan başka bir hususta hisseli tarlaların alımı. Hisseli bir tarla aldığınızda bunun sol tarafından 500 metrekaresi benim, sağ tarafından 300 metrekaresi senin gibi bir ayrım olmuyor. Bütün ortakların eğer arazi bir dönümse bir dönümün her yerini kullanma tasarrufu oluyor. Mesela 4 kardeşin ortak olduğu bir tarla satın alıyorsunuz. 3 kardeş bugün tapuya gelebiliyor, işlemler yetişebiliyor ama 4. kardeş tapu hissesini devretmek için haftaya gelecek ya da yarına yetişecek. Böyle bir şeye asla girmeyin dostlarım. Çünkü sözünü yiyen kötü art niyetli insanlara denk gelirseniz o sona kalan bir kardeş sizin aldığınız 3 paylık tarlayı sizden geri alabilmek için dava açar. Dava açarsa da %100 haklı çıkar. Çünkü devlet baba malını evlada verme yönünde karar veriyor. Burada tarlaları geri verirken zararınız ne olur? Mahkeme genellikle ödediğiniz vergi üzerinden değer biçiyor. Bir de en asgari düzeyden değer biçme yapar. Benim anlatmak istediğim şey 100 liraya satın alırsınız, 30 lira mahkeme kararı ile geri satarsınız. Dikkat edilecek başka bir hususta 2B arazileri ve aynı zamanda muhtar tapulu olanlar. Tarlanın sit alanı yani yeşil alan kabul edilip edilmediğini de öğrenmek durumundasınız. Eğer yeşil alansa oraya pek dokundurtmazlar. Bir de mahkeme kararı ile tarla satın alanlar oluyor. Bunlardan bir tanesi izale-i şuyu davasıyla satılığa çıkan tarlalar, ikincisi icra davasıyla satılığa çıkan tarlalar. Bir bakıyorsunuz bir alıcı Hakkari'den düğmeye basıyor, buradaki tarlayı satın alıyor. Ama ben etraftaki tarlalara göre %30 pahalı alanlara da rastladım. Eğer hinterland yani çevreyi çok iyi bilmiyorsanız böyle işlemlere girişmeyiniz. İmarın gelmesine ramak kalmış tarlalar var. Parlıyor ama tam aşamayı tamamlamamış. İşte bu tarlalarınızın %40'ının imar projesine dahil olma ihtimali de var. Değerli izleyiciler, daha evvelden yayınlamış olduğum çevresel ve doğal şartlarla ilgili dikkat etmeniz gereken hususlar nelerdir isimli videomu da devamını ekliyorum.
Eğer ki bir tarla alırsanız hayırlı uğurlu mübarek olsun. Kendinize iyi bakın, hayırlı günler diliyorum. Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tarla satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Tarla yerine arsa terimi de çok sık kullanılmaktadır. Bu nedenle sizlere tarla ile arsa arasındaki farkı açıklamak istiyorum. Tarla, tarıma elverişli, sınırlı ve belirli bir toprak parçası olarak tanımlanmaktadır. Arsa, imar uygulaması olan ve üstüne bina yapılabilen, tarım yapılmayan, parsellenmiş belediye sınırları içinde kalan toprak parçasıdır. Tarım yapılmayan derken bahçecilik yapılmaktadır. Bu sizi yanıltmasın. Sevgili dostlarım, tarla almak ilk önce niyetle başlıyor. Sonrasında ise sizin istek, hayal ve ihtiyaçlarınıza hitap eden bir tarla. İstisnalar tabii ki vardır. Genç yaşlarda tarla yatırımlık alınır. İleriki yaşlarda ise hem yatırımlık hem kullanmak amaçlı alınır. Bu biraz yaşların verdiği psikoloji ile de ilgilidir. Haliyle hepimizin topraktan beklentisi çok yüksektir. Toprakları verimli olsun isteriz. Şehre yakın olsun, gidip gelmesi kolay olsun. Aynı zamanda çevresi çok gelişsin ve prim yapsın, değer kazansın. Bunun yanı sıra elektriği olsun, suyu olsun ve aynı zamanda temeli de sağlam olsun, rahat ev yapabilelim. Tabii ki çok güzel bir bütçe ayırdığınız vakit en iyisini alabilirsiniz. Ama buradaki amacımız bizim daha az bütçeyle daha gelişmeye yönelik, daha çok ihtiyaçlarımıza hitap edebilecek bir tarla almak. Alım satım hususunda dikkat edilecek detaylara değinmeden önce tarlanın nevi ile ilgili sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Birinci önemli konu tarlanın sizin ikamet ettiğiniz ya da çalıştığınız bölgeye ne kadar uzak olduğu. Eğer ki ileride imar gelir, şimdilik oturmayacağım, gelip gitmeyeceğim ve tarlayı işlemeyeceğim diyorsanız sizin evinize ya da iş yerinize uzaklığı yakınlığı önemli değildir. Ki gelişmiş bir vizyonla bakabiliyorsanız gözünüzde kestirdiğiniz bir yerden uzak dahi olsa uygun olan bir tarlayı alabilirsiniz. Ben bu tarlayı ekeceğim, biçeceğim. Şimdilik ev yapamıyorum ama konteyner tarzı ya da küçük bir ev kondurabilirim. Hafta sonları gidip gelebilirim diyorsanız gidiş geliş maliyetlerinizi lütfen göz önünde bulundurarak bulunduğunuz yere yakın bir tarla almanızda fayda vardır. Hobi olarak sadece evinize ekeceğiniz, yetiştireceğiniz bitkileri yakıt masrafıyla karşılaştırabilirsiniz ve burada bir kar zarar var mı? Gerçi organik ürünlerin değeri paha biçilemez bildiğiniz gibi. İnsan hobilerine ve zevkiyatına para harcamaktan çekinmez ama bir dönem gelir bunları hesap etmek zorunda kalabilirsiniz. Göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Başka bir önemli konu da tarlada niçin tarım yapacaksınız? Kendinize dönemlik yani mevsimlik tek yıllık meyve sebze mi yetiştireceksiniz? Ya da aileniz için karışık meyve bahçesi mi yapacaksınız? Yarısını ekip yarısını meyve bahçesi de yapabilirsiniz. Belki de belli bir kısmını ticari tek meyve ekebilirsiniz. 10 yıllık enginar olur, birkaç yıllık maydanoz olabilir ya da tıbbi bitkiler yetiştirmek isteyebilirsiniz. Hangi ürünü rahat dikerim, ekerim, yetiştiririm, satarım ve ek gelir elde ederim diye düşünüyorsanız bu ürünün sizin coğrafi bölgenize ve topraklarınıza uygun olup olmadığını araştırmak durumundasınız. Bunun için Tarım İl Müdürlükleri toprak analizi yapmakta ve toprağınızda en iyi hangi ürünlerin yetişebileceği konusunda size bir liste vermektedir. Ama bana soracak olursanız deneyimler benim için daha önemlidir. Çevre komşuların bahçesinde en verimli ve en lezzetli hangi meyvenin ağacı ise o ağaç o topraklara ve iklime en uygundur. Sebzeler için de aynı şey geçerlidir. Mesela Trakya bölümü ayçiçeği yetiştiriciliğinde diğer bölgelere göre dönüm başına 2 kat verim elde etmektedir. Mesela topraklarınız Malatya ya da Elazığ'daysa oralara elma bahçesi kurarak toprak ziyan edilmez. Orada iyi yetişen bir kayısı vardır. Ya da toprağınız Antep'te ise Antep fıstığı ekersiniz. Fıstık daha değerlidir. Ne yetiştirmek ve ekmek istediğinize karar verdikten sonra benim kanaatimce
Tarla alma mevsimi kış mevsimidir. Özellikle kış mevsiminin en yağmurlu hallerinde tarlayı görüp de almak sizi birçok ileride yaşanacak olan sıkıntılardan koruyacaktır. Sevgili dostlarım, tarlada su bekliyor olması sıkıntı. Özellikle bunu kışın anlarsınız. Tarlanızın rakımının yüksek olmasına aldanmayın. 1-2 metre altında kaya tabakası varsa eğer aynı dere yatağı görevi görür ve ürünlerinize zarar verir. Bu yaz ürünlerine de zarar verir. Şöyle ki 10 dönüm domates ekersiniz, çok kuvvetli bir yağmur yağar Temmuz ayında. 3 gün su içerisinde bekler ve domatesleriniz çürür. Bu genellikle göl havzası denen yerlerde çok yaşanmış bir durumdur. Bu hususa dikkat edelim. İkinci olarak da bahçe kurarsanız, fidan ekerseniz kışın bu kadar çok suyun altında bekleyen kökler çürür. Üçüncü sıkıntı, fidanlarınızı yetiştirirsiniz, 4 yaşına getirirsiniz 5 yaşına. 1-2 metre altındaki kaya tabakasına kökler dayanır ve daha fazla ilerleyemediği için kayadan da vitamin alamadığından koskocaman ağaçlarınız kurumaya yüz tutar. Aynı zamanda yerleşim yerlerine yakın tepelerde olan yerler şehir, imar, oturma, mahalle kurma açısından 1-0 diğer yerlere göre biraz daha öndedir. Demin bahçe kurma açısından meyil iyidir dedik ama tarlada meyil olduğu vakit bu sefer de altta kaya tabakası olup olmadığını anlayamıyorsunuz ve gelip fidan yine 4-5 yaşında kayaya dayandığı vakit kuruyabiliyor. Bu hususta bir risk hala sizin bahçenizde bulunmakta. Ürün yetiştirecek isek hepimiz güçlü topraklar isteriz. Bunu da nereden anlarız? Tarlada yetişen yabani otlardan. Şunu biliyoruz ki denize yakın il köylerinin toprakları yağış aldığı için her zaman çok bereketlidir ve güçlüdür. Bu sulu tarıma destek vermek amaçlı hem avantajdır hem de yabani otlarla mücadele konusunda da oldukça dezavantajdır. Çünkü çok yağış alan bölgelerde yabani otlarla başa çıkmak da bir hayli güçtür. Size çok önemli bir tüyo vereyim. Eğer ki bir tarlada ayrık otu görürseniz hiç düşünmeden alın. Çünkü ayrık otu en güçlü topraklarda yetişir. Bu sefer de rakımı düşük olup yani rakıma sıfıra yakın ama suyun içerisinde bekleyen topraklara gelelim. Bu toprakların da mineral çözülmesinin çok yüksek olduğu söylenir. Ancak bu yükseklikte de içerisine ürün ektiğinizde gübre atmanıza gerek kalmaz. Çok rahat topraktan mineraller çözülür ve bitkiler minerali emerler. Başka bir dezavantaj olarak da bu çözülen mineraller üst toprağa lazım olan 50 santimlik kısımdan çok daha aşağıya çözülüp inebilirler. Sevgili dostlarım, tarla alırken dikkat edeceğiniz çok önemli hususlardan bir tanesi de rüzgar. Hafif tatlı bir rüzgar ürünlerinizde mantar oluşumunu engelleyecektir ve bu özellikle fidanlar için çok önemlidir. Ama bir rüzgar boğazıysa fidanlarınızın ya da bitkilerinizin çiçeklenme döneminde çiçeklerinizi düşürecektir. Aynı zamanda başka bahçelerden hastalık getirme oranını da yükseltecektir. Çok önemli hususlardan bir tanesi olmazsa olmaz su tedariki. Genellikle şehir şebeke suyunu tarlalara pek vermek istemezler. Yakınlarda bir kaynak suyu var mı ya da devletin barajlardan tarlalara bağladığı vanalar var mı? Artezyen açabilir misiniz ya da kuyu suyu var mı? Su deposu indirirseniz su tedarikini nasıl yapabilirsiniz? Su tazyik motorlarını nasıl çalıştırabilirsiniz? Nereden edinebilirsiniz? Ya da kanal sulamacılığı, arık sulamacılığı, bunun yanında damla sulama. Tek tek değerlendirmeniz gerekecektir. Burada yine genellikle derelerden, akarsulardan sular pompalarla çekilmekte. Ancak dere kenarlarında ya da akarsu kenarlarında olan tarlalarda alkali ve tuzluluk oranının yüksek olma durumu mevcuttur. Çoğu sebze ve meyvelerde tuzdan hoşlanmaz. Bu noktaya da çok dikkat edelim. Dere ve akarsu kenarlarının şöyle bir dezavantajı da vardır. Bütün mahlukatlar su kenarında toplanır. Bunların içerisinde zararlılar da olacaktır. Bana soracak olursanız ben dere kenarından uzak durmayı tercih ederim. Aynı zamanda sulama için yağmur havuzları da tarlaya yapılabilmektedir. Yağmur sularını tavsiye ederim.
Çünkü diğer sulara göre çok daha vitamin ve mineral barındırır ve bitkilerinizi çok daha hızlı ve verimli büyütür. Tarlamda elektrik olsun ya da ben su motorlarını ya da başka teçhizatları nasıl çalıştıracağım diyorsanız yakınlarda bir elektrik direği olup olmadığını, buradan kendinize elektrik çekip çekemeyeceğinizi, aynı zamanda çekmek için küçük bir kulübe mi yapmanız gerektiğini mutlaka muhtara sorarak ve çevredeki komşulara sorarak araştırınız. Gelelim yola 0, yola 1 parsel, yola 2 parsel mevzusuna. Tabii ki yola 0 olan parseller kıymetlidir. İşte yola 1 parsel, 2 parsel, 3 parsel olduğu zamanlar %10, %20, %30 daha ekonomik olacaktır. Bazen elinizdeki bütçeye bakarsınız, yola 0 olacağına ikinci parsel olsun, 1-2 dönüm daha fazla arazim olsun ve daha fazla ürün ekebileyim diye düşünebilirsiniz. Burada dikkat edeceğimiz husus, biz tarlaya bir şeyler taşırken eğer oraya elimizdeki olan araçla rahat girebiliyorsak ve bir alan varsa girebileceğimiz düz bir alan, bizim için onun bir sakıncası olmayacaktır. Ancak ekili, derme çatma bir yerse ancak traktörle ya da arazi taşıtlarıyla girebilirsiniz. O yüzden size sıkıntı çıkartabilir. Yol konusunda hemen bir antiparantez açalım. Siz muhtarla görüşüp kendinize ilişkilerle, diyaloglarla bir yol isteyebilirsiniz. Ancak size yol vermedikleri takdirde, komşularınız kapatıyorsa eğer, bunu tapu dairesine giderek ya da mahkemeye başvurarak da çözebilirsiniz. Size %100 yol verirler. Çünkü bir insanın arazisini kullandırmamak ve ona yol vermemek gibi bir durum söz konusu değildir. Elektrik, su konusunda başka arazilerle yaşayacağınız sorun da onların tarlasından su borularını geçirmek ya da belli bir metreden sonra elektrik çekerken direk koymak zorundasınız. Onların arazisine elektrik direği koymak için izin almak. Herkesin yapmak istediği arazisine konteyner koymak, soluklanmak için bir verandası olsun, çay demleyebilsin, yorulduğu zaman içeriye geçip uzanabilsin ya da bir radyo televizyon açabilsin. Bağ evi için en az 5 dönüm araziniz olacak diye bir sınırlandırma var. Konteyner içinde bazı bölgelerde sınırlandırma var ama köylere gittiğinizde bu sınırlandırmalara uymadan her yere konteyner koyan, bağ evi yapan kişileri görüyoruz. Bunları bizzat gittim, sordum, araştırdım. Eğer ki herkes köyde bunu yapıyorsa kimse kimseye şikayet etmiyor ve kimse kimseye şikayet etmediği müddetçe de sorun yok. Hatta bu yasal olmayan yapılan bağ evlerine elektrik su aboneliği de alınabiliyor. Size anlatacağım bu husus benim için çok önemli. Belki sizler için önemli olmayabilir. Bazı bölgelerdeki yabani hayvanlar size sıkıntı verebilir. Mesela bizim Sakarya'nın Geyve bölgesinde çoğunlukla ayı vardır ve bir kovan koyarsanız oraya tarlanızı ayılar basabilir. Bazı bölgelerde çakallar, bazı bölgelerde fareler ki bu yaptığınız damla sulama hortumlarının hepsini yerler. Ne koyarsanız tarlada mahvederler. Sizi korkutabilecek olan yılanlar ya da tırtıllar çok fazla olur o bölgede. Bunları komşularınıza sorarak öğrenebilirsiniz ya da alacağınız bölgeyi bir sene böyle ziyaret ederek, dolaşarak, oralarda piknik yaparak nasıl bir yapıya sahip olduğunu öğrenip de karar verebilirsiniz. Ürün yetiştirirken kullanacağınız aletlerin bütçesini de dikkatli araştırmalısınız. Yani hemen bu işe başlayabilir misiniz yoksa biraz zamana mı ihtiyacınız var? Belki konumuzla alakalı değil ama ne ekerseniz ekin mutlaka 1-2 tane arı kovanı koyun. Arılar sizin veriminizi %40 arttıracaktır. Son olarak da bana sorarsanız komşuluk ilişkileri çok önemlidir. Aldığınız tarlanın bir geçiş yolu üzerinde olup, maalesef ki üzülerek bunu Türkiye'de söylüyorum, hırsızların uğrak yerinin olup olmadığı da çok önemlidir. Bana soracak olursanız ben yol kenarlarını pek sevmem. Biraz daha sote yerleri severim. Koyduğum alet, edevat ya da gübrelerimi koyduğum gibi yerinde bulmak istiyorum. Hatta bazı tarlaların hasadını sahibi yapmadan gece gelip tanınmayan, bilinmeyen insanların hasat yapıp gittiklerini duyduk. Bazı bölgelerde don çukuru denen yerler vardır. Oralar fidanlar ya da sebzeler çiçeklendikten sonra geceleri don yaşamaya devam ederler ve bitkileri dondururlar.
don çukuruna denk gelip gelmediğini de çevreye sorarak öğrenebilirsiniz. Sevgili dostlarım, burada tarlanın kendi yapısal özellikleriyle ilgili nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlattım. Başka bir videoda da size yasal sıkıntılardan bahsetmek istiyorum. Şimdilik videoma son vereceğim. Kendinize iyi bakın. Size şanslı, bereketli alışverişler diliyorum. Allah'a emanet olun.